İlahiyatçı, araştırmacı, yazar İhsan İlaçık hocam. Kürsü TV yayınına hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam çok söylenen bir konu var. Dinde zorlama yoktur deniyor. Dinde zorlama gerçekten yok mudur? Ve yoksa eğer bu cihat kavramıyla nasıl uyuşuyor? Bu konu Kur'an'da nasıl geçiyor? Evet, şimdi zorlama meselesi birçok dini grup tarafından Kur'an'a rağmen dini zorlama yapılmak suretiyle, sanki İslam'ı yaşamak gibi anlatılıyor. Örneğin IŞİD'çiler, Talibanlar, Suudi Arabistan, İran, buralarda dini iktidarlar ve birtakım dini oluşumlar var. Bunlar devlet zoruyla, iktidar aracılığıyla İslam'daki bazı hükümleri halka dayatıyorlar. Mesela İran'da yıllardır kaldırılmayan başörtüsü, başı örtme, kuralı var. Hicap yasası var. Buna da hicap yasası diyorlar. Talibanlar kadınları dışarı çıkarmıyor. IŞİD'çiler ele geçirdikleri Musul'da, namaz kılmayanı kırbaçlıyor, takibata uğratıyor. Suudi Arabistan'da Hisbe teşkilatı var. Yani, namaz kılmayanları namaza, sevk etme, çarşıda pazarda emri bilmaruf yapma. Yani, sizin evlilik cüzdanınız var mı? Ezan okunduğu hâlde sen ne hâlâ oturuyorsun? Hadi bakayım camiye. Yani, böyle uygulamalar yapıyorlar. Bu uygulamaların, İslam'dan kaynaklandığını söylüyorlar. Hâlbuki bunların hiçbirisinin aslı yok. Peygamberin hayatında insanları namaz kılmaya zorladığı, oruç tutmaya zorladığı, başlarını örtmeye zorladığına dair tek bir rivayet yoktur. Kur'an-ı Kerim'de de tek bir ayet yoktur bunların zorla yapılacağına dair. Bilakis şimdi size 4 tane ayet okuyacağım. Bu ayetlerde zorbalık, zor kullanma açıkça yasaklanır. İlki Bakara suresinde, siz de soruda mealen belirttiniz. La ikrahe fi'd-din ayetidir. Bakara suresi 256. ayet. Dinde zorlama yoktur. İkrah, yani istemediği halde bir kimseye inanmaya zorlama, namaz kılmaya zorlama, oruç tutmaya zorlama, başını örtmeye zorlama, bunlar yoktur. Buradaki ikrah, bir şeyi zorla yapma, rızası olmadığı halde kişiye bir şey dayatma anlamına geliyor. Dolayısıyla dinde zorlama yoktur. Aslında dinde faşizm yoktur anlamına gelmektedir. Faşizm esasında kelime kökü itibariyle değnek, sopa, balta anlamına geliyor. Eski İtalya'da sivil hakimler varmış. Bunların elinde balta, sopa gibi şeyler varmış, aletler varmış. İnsanları ya bununla idam ederler ya da sopa vurarak cezalandırırlar imiş. İşte bu baltalı, demet halinde sopa, baltanın etrafında sopa, faşizmin de simgesidir zaten. Faşizm, bir şeyi zorla yaptırmak demektir. Şimdi buradan, bu balta simgesinden Kur'an ayetine bunu bağlıyorum. Gâşiye suresi 22. ayetinde "Biz seni musaytır yapmadık." denir. Musaytır kelimesi geçer ayette. Musaydır da tam tersi balta demektir. Nacak demektir. Satır anlamına gelir. Satır sallayan, musaytır. Biz seni satır sallayan yapmadık. Biz seni nacakla doğrayan, baltayla öldüren ve elçiliğini balta gibi, değnek gibi, nacak gibi, satır gibi aletlerle insanlara dini hükümleri zorla dayatarak yapan yapmadık diyor. "Leste aleyhim bimusaytir." Sen musaytir değilsin, zorba değilsin. Bu Gâşiye suresi 22. ayettir. Yani sen faşizm uygulayamazsın. Elinde baltayla, sopayla, değnekle elçilik yapamazsın. Sana düşen sadece tebliğdir. Keza bu da En'am suresi, 117. ayet. En'am suresi 107. ayet.
Burada da biz seni insanlar üzerinde vekil ve bekçi yapmadık denilir. Vekil, muhafız, Şura suresi 48. ayette de biz seni insanlar üzerinde muhafız, bekçi yapmadık. En'am suresi 107. ayette biz seni insanlar üzerinde vekil yapmazdık. Gâşiye suresi 22. ayette sen insanlar üzerinde zorba, musaytır değilsin. Bakara suresi 256. ayette dinde zorlama yok. Şimdi bu ayetler Kur'an'ın tabiri caizse antifaşist ayetleridir. Yani bu ayetler direkt faşizme karşı çıkmaktadır. Faşizm baltalı zorbalık demektir. Zorla yaptırmak demektir. Başkasına bir şeyi zorladığın an faşizm olur. İşte bu Kur'an'da açıkça okuduğum ayetlerde yasaklanıyor. Aynı zamanda bu ayetler insanın özgürlüğünü de koruma altına alıyor. Şimdi bir insanın özgür olması için yani bu kişi özgürdür dememiz için onda bu ayetlerde bahsedilen 3 şeyin olmaması gerekir. 1, başında bir bekçi olmaması gerekir. Biz seni muhafız, hafiz, bekçi yapmadık diyor. Şura 48. Bekçi, başında bekçi olan birisi özgür değildir. Çünkü bekçi ne yapar? Onu bekler. Hareketlerini kontrol eder ve serbestçe hareket etmesine, kendi özgür iradesiyle hareket etmesine engel olur. Başında bekçi var. Peygamberin bekçi olmadığını söylüyor. İkincisi, başında bir muhafız, bekçi, muhafız anlamına geliyor. Evet, olması lazım. 2, vekil olmaması lazım. Yani onu temsilen birisi vekil oluyorsa o da tam özgürlüğünü kullanamıyor demektir. Çünkü sen özgürlüğünü kullanamıyorsun. Özgürlüğünü kendisine devrettiğin, sana kendisine konuşma hakkı, temsil etme hakkı verdiğin kişi senin adına konuşuyor. Başında bir veli, bir vekil olan kimse de özgür değildir. Direkt kendisini kendisi savunması gerekir. Özgürlüğünü vekile ve veliye teslim etmiş olur. Mesela bir avukatı vekil tayin ediyorsun. Avukat ne yapıyor? Müvekkilinin konuşma yetkisini kendisinden alıyor. Sen konuşma konusundaki yetkiyi ben sana devrediyorum. Ben konuşmayacağım, sen beni savun diyorsun. Kendi kendini savunmuyorsun. Savunmayı ona devrediyorsun. O da senin adına konuşuyor. Doğru savunuyor veya yanlış söylüyor. Ama sen değilsin. Konuşan sen değilsin yani. Veya ilkokulda bir çocuğa veli tayin ediliyor. Veli çocuk adına karar veriyor. Ne deniyor? Çocuk özgürlüğünü kullanamaz, akıl bali değildir. Buna bir veli tayin edilmelidir. O veli bunun adına konuşmalıdır. Çocuk ne yapmış oluyor? Çocuğun özgürlüğü bir veliye devredilmiş oluyor. Çünkü çocuk özgürlüğünü kullanacak durumda değil. Akıl yok, bali yok. Yani buluğ yaşına ermemiş, kendi kendini idare edebilecek, kendi özgür iradesini kullanabilecek durumda değil. 18 yaşından sonra artık özgürce bunları kullanabilir deniliyor. İşte bunlar vekil ve veli tayin edilmesidir. Peygamberin insanlar üzerinde vekil olmadığı, veli olmadığı söyleniyor. Peygamber söylendiğine göre biz hiç olamayız. Peygambere Allah biz sana vekillik yetkisi vermedik diyor. Muhafız, bekçilik yetkisi de vermedik diyor. Sonra sen insanlar üzerinde musaytır, zorba değilsin diyor. Üçüncüsü de zorba. Eğer birisinin başında onu zorlayan, ona istemediği şeyleri zorla yaptıran bir zorba varsa o kişi özgür değildir. Zorbası, bekçisi, vekili ve velisi olan kişi özgür değildir. Tam olarak özgürlüğünü adı geçenlere devretmiş demektir. Onların dediğini yapıyor, onlara uyuyor demektir.
Şimdi toplumsal anlamda insanların özgür olması için mesela devletin halkın başında bir bekçi olması, halka velilik, velayet, vesayet, vekalet taslaması. Sizin adınıza ben konuşurum. Sizin adınıza ben karar veririm. Sizin adınıza ne yapılması gerekiyorsa onların hepsini yaparım. Siz sadece çalışın yeter ki bana vergi verin. Gerisinin hepsini ben yaparım dediği zaman halk bütün özgürlük yetkisini devlete devretmiş oluyor. Ve halkın başında aynı zamanda satır sallayan bir zorba. Kesen, biçen, yürüyüş yapmasına engel olan, oraya gitmesine, buraya gitmesine, şunu deme, bunu deme, ona hakaret ettin, buna hakaret ettin, şunu konuştun, bunu konuştun diyerek sürekli halkın üzerinde dayatmada bulunuyorsa, bekçilik yapıyorsa, vekillik, vesayet, velayet taslıyorsa o halk özgür değildir. Özgür olması için bütün bu dayatmaların ve zorbaların kalkması gerek. İşte Kur'an-ı Kerim okuduğum ayetlerde bunların garantisini veriyor. Şimdi şu ayetlerin bir dini toplumda, bir medeni toplumda, devletli, devlet halinde yaşayan bir toplumda uygulandığını düşünün. Devlet halka vekillik taslamasa, halka zorbalık yapmasa, bir de bekçilik yapmasa halk özgür olur. O nedenle Kur'an-ı Kerim peygambere bu yetkilerin verilmediğini açıkça söyleyerek bizim de bunlara sahip olamayacağımız, yani insanlar üzerinde vekil, veli, zorba ve bekçilik taslayamayacağımız anlamına geliyor. Dolayısıyla İslamiyet'te din bekçiliği, ahlak zabıtalığı, insanları ibadet yapmaya zorlama, ibadetleri yapmayanları uyarma yoktur. Tamamen serbest bırakılması gerekir. Peki o zaman bu cihat kelimesiyle bunu nasıl bağdaştıracağız? Onu sormuştun. Şimdi cihat kelimesi de burada yanlış anlaşılıyor. Cihat zorlama yapmakla bir alakası yoktur. Bu cihadist hareketler, IŞİD, Taliban gibi hareketler cihat kavramını mahvetmişlerdir. Onların yüzünden Kur'an'daki cihat neredeyse unutulmuştur. Cihat cehd etmek, gayret göstermek, çaba sarf etmek demektir. Cehd kelimesi de oradan gelir. İçtihat kelimesi de oradan gelir. Mesela Yargıtay içtihatları diyoruz. Yani bir sorunu çözmek için, problemi çözmek için kafa yormak demektir. Müçtehit kelimesi de oradan gelir. Mücahit kelimesi de oradan gelir. Cihad eden demektir. Silahlı eylem, şiddet, içinde şiddet barındıran silahlı eyleme ise mukatele denir. Onun için kullanılan kavram katil ve harp kelimeleridir. Harp yani savaş, katil yani silahlı mücadele. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de sadece savunma anında caiz görülür. Eğer siz saldırıya uğrarsanız bu saldırıya karşı silahlı direniş gösterebilirsiniz denilir. Bu nedenle herhangi bir saldırı olmadan durduk yere bir kimseyi Müslüman yapmak için bir ülkeyi ele geçirmek, fethetmek, işgal etme arzusuyla cihat ilan etmek, eline silah alıp sağa sola saldırmak, insanları ele geçirip haraca bağlamak tamamı haramdır. Evet, İslam'da peygamberden sonra fetih hareketleri başlamıştır. Peygamber hiçbir yeri fethetmemiştir. Bir fetih hareketi düzenlememiştir. Herhangi bir yeri işgal de etmemiştir. Sadece Medine'de kurduğu Medine Sözleşmesi temelindeki Medine toplumunu korumak amacıyla saldırılara silahlı direnişle cevap vermiştir. Hendek kazarak örneğin Medine'yi savunmuştur. Bedir, Uhud'dan hepsi zorbalığa karşı savunma savaşlarıdır. Kendisi asla zorbalık yapmamıştır. Çünkü ayetlerde yapması yasaklanmış. Bir dayatmada bulunamazsın. Sana düşen sadece tebliğdir deniyor. Anlat, kenara çekil. Karışma, araya girme deniliyor. Dolayısıyla
cihat kelimesinin silahla alakası yoktur. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda kullanmaz. Sorunları çözmek için cehd etmek, gayret göstermek. Fikir savaşı tabiri caizse illa kullanılacaksa savaş kelimesi, fikir savaşı vermek anlamında kullanılmaktadır. Öte yandan peki bütün bunlar böyleyse mesela adam öldürmek, hırsızlık yapmak, zina etmek, iftira atmak bunlara Kur'an-ı Kerim'de cezalar var. Sopa vurulması isteniyor mesela. 100 sopa vurun diyor zina edene. Hırsızlık yapan elini kesin diyor. Adam öldürene kısas uygulayın diyor. İftira atana 80 değnek, zina edene 100 değnek. Vurulmasını istiyor. Bunlar ne peki? Bunlar zorbalık mı? Hayır. Bunlar dini bir emri zorla yaptırmak değil. Hak ihlalini cezalandırmak. Yani gidiyorsun birisini öldürüyorsun. Bunun cezası ne olacak? Öldürene serbest mi bırakılacak? Yani isteyen isteği öldürebilir. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Zorbalığa engel olmak için konulmuş cezalardır. Bunlar zorbalık değildir. Zorbalığa engel olan cezalar. Bunu yaparsa kişinin öldürmesine, çalmasına, taciz tecavüzde bulunmasına, ona buna iftira atmasına engel olunacak bu cezalarla. Yani zorbalığa engel olmak için konulmuş cezalardır ve herhangi bir dini hükmün uygulanmasıyla ilgili bir konu değildir. Mesela namaz kılmak var. Bu namaz kılmayı zorla yaptırma. Oruç tutmayı zorla yaptırma. Başını örttürmeyi zorla yaptırma değil bunlar. Birisi diğerini öldürmüş. Sen bunu öldüremezsin. Cezan şudur. Biri diğerinin malını çalmış. Sen bu hırsızlığı yapamazsın. Cezan budur. Biri diğerine iftira atmış. Sen iftira atamazsın. Cezan budur diyerek toplumdaki suçlar cezalandırılır. Suçlar cezalandırılmalıdır. İnsan hakları ihlaline giren, zarar veren, zarara zararla karşılık veren, insanların canını, emeğini, malını değil, emeğini, canını, emeğini, ırzını, namusunu, aklını, neslini tahrip eden, bunlara zarar verenler zarar verdikten sonra cezalandırılmalıdır. Zarar vermeden önce de zarar vermesine engel olacak tedbirler alınmalıdır. Emniyet bunun için var. Polis teşkilatı bunun için var. Jandarma bunun için var. Ordu bunun için var. İnsanların haklarını herhangi bir zorba tarafından ele geçirilmesine mani olmak için savunma amaçlı ancak bunlar kullanılır. Evet, zorbalığın birkaç boyutuyla beraber ele alınışı bu şekildedir. Bu hususta söyleyeceklerim bundan ibaret. Teşekkürler hocam bu bilgilendirici yayın için. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Tamam, teşekkürler, hayırlı yayınlar.